Doktor İsrail Jorani ben, genel cerrah uzmanıyım. Bursa'da çalışıyorum. Uludağ Üniversitesi'nde bir 5 sene genel cerrah konusunda deneyim var. 9 seneden beri Türkiye'deyim. Iraklı olarak vatandaşıyım. Şimdi normalde hep memelerden bahsediyoruz. Ağırlıklı olarak ben meme hastalıklarla ilgilendiğim için. Ama her zaman biz kadınlarda meme hastalıkları, meme kanserlerinden bahsediyoruz. Bu sefer biraz erkeklere bir olarak konuşalım. Erkeklerde meme kanserinden bahsedelim diye düşünmüştüm. Erkeklerde meme kanseri gelişme ihtimalleri var. Tabii kadınlara göre çok daha az. %1 civarında meme kanser gelişebilir erkeklerde. Normalde ileri aşamasında tanı konulur. Çünkü tarama programları olmadığı için erkeklerde ve çok bilinen bir şey olmadığı için çok önemsenmiyor ve dikkati verilmiyor. Bu nedenle hep geç aşamada başvurmuş oluyorlar hastaneye. Bu nedenle biraz ondan bahsetmek istedim bugün. Elle gelen bir kitle olarak ağrısız, çoğu zamanlarda ağrı yapmayan küçücük lezyonları, kitleler veya meme başıntı bir çöküntü, bir geri çekilme gibi şikayetlerle geliyor. Bazı zamanlarda meme ağrısı ile şikayet de gelebilir. Özellikle ileri aşamada geldikleri zaman meme ağrısı, kızarıklık gibi şikayetler oluşabilir. Ama çoğu olarak eline gelen sert, ağrısız kitle olarak şikayetlerle başvuruyorlar. Tetkik edilmesi gerekir. Tabii kişiye göre muayenesine, görüntüleme yapılması gerekir. O kitleyi tespit edilir. Boyutları, koltuk altı, lenf notları olup olmadığını, büyümesini olup olmadığını ve o kitleyi görüntü olarak orada kötü huylu bir görünümü var mı yok mu ona göre biyopsi yönelikte geçiyoruz. Biyopsi sonucu elde edildikten sonra hastanın stejine göre, hangi aşamada olduğuna göre önce ameliyat mı başlıyoruz yoksa kemoterapiyi başlatıp sonra mı ameliyat ilerliyoruz? Bu tabii ki hasta bazında değerlendirme yapılıyor. Faktörleri var. Şimdi en önemli risk faktörlerde tabii ailede meme kanser oluşması, özellikle birden fazla kişi meme kanser olduğu zaman bunu %1 olma ihtimali %6'ya kadar yükseltme bir oranı oluşuyor meme kanser oluşması. Tabii burada en önemli faktör de daha önce bahsettiğimiz gibi genetik faktörlere rol oynuyor. Genetik faktörlere mutasyon var olan hastalarda meme kanser erkeklerde gelişme ihtimalleri daha fazla. Bu nedenle anne veya teyzelerin tarafından meme kanser geliştiği zaman ve genetik faktörlere bakıldığı zaman sadece ailede kadınları değil erkeklerde de dikkate alınması gerekiyor meme kanser gelişme konusunda. Diğer risk faktörleri tabii memede büyüme oranları, obez olan hastaları, ondan sonra bazı tümörleri, karaciğer çalışmaması nedeniyle östrojen hormonları yükseltmesi vücuda, bunların hepsini tabii bir risk faktör oluşturabilir hastalarda. Erkekte meme ile ilgili herhangi bir şikayeti geldiği zaman tabii önce olarak anamnez detaylı bir şekilde alınıyor. Şikayeti ne zaman başladı, nasıl bir şikayeti var, ağrısı var mı, ele gelen bir kitle mi var yoksa meme büyümesi mi var, onları tetkik ediliyor. Ailede uykusu var, yok mu, başka bir şikayet var mı yok, kan tahlillere bakılabilir, karaciğer fonksiyonları değerlendirilebilir. Testisle ilgili tümörler olduğu zaman bunlar da hormon bozuklukları yapabilir. Östrojen artıp androjen düşmesi sağlayabilir. Bunlar da hepsine risk faktörü oluşturuyor. Bunları dikkat alındıktan sonra tetkiklere başlıyor. Ginekomasti konusunda ginekmastiye iki tipi var. Ginekomasti var ve lipomasti var. Bunlara meme büyümesi ve iyi huylu olan meme büyümesi nedeniyle hastalar başvurabilir. Yani bize hastalar geliyor, erkek hastaları, memelerinde büyüme var. Bazen ağrılı oluyor, bazen ağrısız. Sadece bir şekil bozukluğu olarak geliyorlar. Ben rahatsız oluyorum artık memelerimde sanki kadın meme gibi şikayetiyle geliyor. Bunu görüntüleme yapıldıktan sonra değerlendiriliyor. Bu hasta ginekomasti mi yoksa lipomasti? Ginekomasti demek ki oradaki lobüllerde proliferasyon ve büyüme sağlanmış oluyor. Bunun sebepleri çoğu zaman hormon dengesizliğine bağlı. Yani dediğimiz gibi ya karaciğer fonksiyonlarına bağlı oluyor veya böbrek yetmezliğine bağlı oluyor ya da hasta kullandığı ilaçlara bağlı çoğu zaman olabilir veya hormon bozukluğu, yani testislerde tümörler oluştuğu zamanlarda da oradaki östrojen artışı sağlayabiliyor veya obezite olan hastalarda orada da östrojen seviyesini artabiliyor. Lipomasti demek ki memelerde ya oranı artmış oluyor veya oranı artışına bağlı memelerde bir büyüme oluşuyor. Bunları ne yapmamız gerekiyor? Tabii muayeneyle ve görüntülemeyle değerlendirilmesini sağlanmış oluyoruz. Ondan sonraki hastaya sebeplerine göre, yani ilaç kullanıyorsa ilaç kesip takip edilmesi gerekir veya böbrekten, karaciğerden kaynaklı bir sıkıntı ise onları takibe yönelik almak gerekiyor. Eğer gerileme olmazsa 6 ay veya 1 sene içinde bir hastadan diğer hasta farklı oluyor. Gerileme yoksa o zaman cerrahi prosedüre geçebiliriz. Tabii ki kozmetik açısından, yoksa bunu kanser oluşturacak vesaire bir hastalık değildir.
zor bir ameliyat değil ama tabii yani bir gün hastanede kalmasının gereken bir ameliyatı meme dokuları tamamen boşaltılmasını ve normal düz bir hale getirilmesi daha çok estetik açısından yapılan bir ameliyat. Yoksa tıbbi olarak dediğim gibi böyle sıkıntı yaratacak bir şey değildi. Hasta da hemen bir gün sonra hastaneden taburcu oluyor ve normal hayatına dönebilir. Sebepleri dediğimiz gibi ya kullandığı ilaçlara bağlı olabilir ya da vücut kitle indeksi obez olan hastalardan hem yağ oranı artıyor hem de oradaki östrojen seviyesini arttığı için böyle sıkıntıları oluyor ya da testosteron hormonu azaldı sebeplerden dolayı testise bağlı sıkıntıları olan hastalarda oluşabilir. Karaciğer, böbrek sıkıntıları olma ihtimali var veya bazen farklı sebeplerden dolayı hastalar hormon tedavi alıyorlar veya genetik faktörlerde mesela de Klinefelter sendrom dediğimiz bir hastalık var. Onu genetik olarak bu hastalarda kromozomal olarak bir anormallikler var. Ekstra bir eksik kromozom oluyor. Dolayısıyla hormonlar da daha fazla oluyor. O şekilde ginekomasti gelişme ihtimalleri oluyor. Tabii ginekomasti erkek hayatı boyunca 3 aşamada görülebiliyor. Ya bebek döneminde görülebiliyor ve çoğu zaman da geriden geri dönüyor. Ya da ergenlik zamanında meme yine hormon etkilerinden büyür ve çoğu zaman da kendinden gerilebiliyor. Aslında çoğu zamanlarda gerilmeyen sıkıntılarda daha çok orta yaşlarda gördüğümüz 3. pik yapan bir ginekomasti oluşuyor. Erkeklere bir mesaj olarak tabii ki göndermek istiyorum. Mutlaka sadece kadınlarda meme kanseri oluşacaktı bir gerçek yok. Erkeklerde de oluşabilir. Onun için mutlaka herhangi bir farklı bir şey fark edildiği zaman, ağrısı olduğu zaman, elle bir kitle geldiği zaman veya herhangi bir sıkıntı fark edildiği zaman mutlaka başvurması gerekir. Tabii ki belli bir tarama programları yok. Risk çok düşük olduğu için ama sıkıntı olduğu zaman mutlaka beklemeden başvurmalarını öneririm.